La ilahe illallah. Hezmina? Hezmina bir şey mi oldu? Hezmina, sen misin? Haber mi getirdin? Hezmina, neden konuşmuyorsun? La ilahe illallah. Hiç beklemediğim biri geldi. Bugünkü davette yıldızlarla ilgili bir davetim vardı. Çok tuhaf. Hezmina geldi. Hezmina neden? Neden konuşmadı acaba? La ilahe illallah. Acaba bir sorun mu oldu? Biliyorsunuz adadaydı. Hezmina halen adadaydı. Hatat'ın görevlisiydi. Orada görevdeydi. Hezmina niye geldi? Davetini yaptım, davette niye gelmedi? Hezmina'nın gelmesi. Allahu Ekber. Hezmina. Hezmina. Allah Allah. Tedirgin oldum şimdi. Ya bir sorun var, ya önemli bir sorun var. Ya da çünkü Hezmina kolay kolay gelmez. Habersiz gelmez daha doğrusu. Yani Hezmina farklı bir davete girecek bir davetli değil. Allahu Ekber. Hezmina. Hezmina. Ne oldu Hezmina? Hezmina. Ben özür dilerim. Daveti sabote etmek zorunda kaldım. Yo, özür dilemene gerek yok Hezmina, ne oldu? Bir sorun mu var? Aslında bir sorun yok. Buraya bazı bilgiler vermeye geldim. Bunlar önemli bilgiler. Bir de sana bir şey soracağım. Tuji'yi yanıma senin gönderdiğini söylediler. Kim söyledi? Efendim, Tuji kendisi söyledi. Ne oldu? Tuji'ye bir şey mi oldu? Yok. Tuji'ye hiçbir şey olmadı. Ama yaptığı bazı şeyler var. Bizim kontrolümüzde değil. Tuji yaptığı bazı şeyler var, bizim kontrolümüzde değil. Tuji inşallah yanlış bir şey yapmamışsındır. Neden? Bizim kontrolümüzde değil. Tuji'yi sen mi gönderdin? Ben Tuji'yi bir yere göndermedim. Tuji'yi biliyorsunuz, Tuji kendisi demiş benim gönderdiğimi. Acaba bir şey yanlış mı anladı? Ben adaya gönderdim mi Tuji'yi? Yok. Bir yanlışlık olabilir. Bu yanlışlık şöyle. Yanlışlık değil aslında. Hatırlamaya çalışıyorum. Öyle bir şey vardı aslında. Tuji'yi aslında Hezmina'ya bir şey oldu mu olmadı mı diye gönderdim. Hezmina'dan haber getir dedim Tuji'ye. Hezmina'nın bir eksiği falan var mı? Ya da Hezmina bir şey istiyor mu? Hatırladığım kadarıyla şuydu. Hezmina'dan haberin var mı dedim. O da gidip bakabilirim dedi. Ben de git bak dedim. Bu kadar. Ne yaptı acaba? Hezmina. Bakın, davetimi sabote ettiği için
Kendisi şu an büyük bir pişmanlık içinde ama pişmanlık içinde olmaması lazım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Meryem Şen. Almanya'dan Meryem Şen bizim videomuza sponsor oldu. Bir de sen gör özel defterine ismini yazacağız. Almanya'dan Meryem Şen. Almanya'dan Meryem Şen. Meryem Şen. Şöyle yazalım. Sevgilerimle. Almanya'dan Meryem Şen. Meryem Hanım'a buradan çok teşekkür ederiz. Videomuza sponsor olup bizleri desteklediği için kendisine buradan teşekkür ederim. Almanya'ya sevgiler, selamlar olsun. Rabbime emanetsiniz çünkü gurbettesiniz. Rabbim işinizi, gücünüzü rast getirsin. Sevgiler, selamlar. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızdan herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Bakın bundan önceki videomuzda kısa bir videomuz vardı rüyalarla ilgili. Bu videomuzda bir sıkıntı vardı. Sıkıntının amacı şu. O an video anında çok önemli bir bilgi geldi ve bu bilgide de İbn Karuf'un bir toplantısıydı. İbn Karuf davet anında bir bilgi getirdi. Ve o sırada da daveti hemen kesmek zorunda kaldım. Videoyu kısa tuttum daha doğrusu. Son anda videoyu bitirdim. Aslında onun devamı var rüyalarla ilgili. Bir de şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarımız şöyle yazmış. Gene bir şey öğrenemedik. Şimdiye kadar işte bir şey öğrenemiyoruz. Böyle şeyler. Benim araştırmam bu. Benim her şeyi açık açık göstermem iyi değil. Herkesin rüyasına giremez. Her şeyi de öğrenmek çok iyi değil. Çünkü gizli ilimler var, gizli ilimler kitapları var, havas kitapları var. Burada olan bazı sıkıntılı durumlar var. Çünkü şöyle orijinalinde her şey yazıyor. Diğerlerinde mesela çoğu uygulama yok. Neden yok? İçinde bazı kişilere zarar verilecek bazı şeyler olduğu için herkesin yapmaması gerektiği için bunlar kaldırıldı. Yani bu bir şey var ki kaldırıldı. Eğer ki herkesin yapmayacağı belli olsaydı kaldırılmazdı. O yüzden şöyle, nasıl ki ehliyetin varsa arabayı sürebiliyorsun, bunda da ehliyetin varsa öğreneceksin, yapacaksın. Çünkü beni izleyen YouTube'da dünyanın her yerinden izleyenler var. İyisi izliyor, kötüsü izliyor, herkes izliyor. Zararlı kişiler izliyor, faydalı kişiler izliyor. Biz nereden bileceğiz hangisinin zararlı, hangisinin faydalı diye? Ama burada yaptığım çalışmamı görüyorsunuz. Çalışmamı sizinle paylaşıyorum. Yani bizim yaptığımız bu yani. Başka bir şey değil. Şimdi kafamı kurcalayan şu. Hezmina neden geldi? Hezmina'nın gelme sebebi ne? Hatat'ın akıbetinde bir sıkıntı mı var? Biliyorsunuz 40 günü geçti. 40 günü geçti evet. Hatat şu an yani 40 gün içinde bütün zürriyeti gidecekti. Ondan sonra Hatat zarar görecekti. Acaba ondan bir haber mi geldi? Tuji bir şey mi yaptı? Ne yaptı bilmiyorum. Bakalım ne yapacak? Ne diyecek bize? Benim merak ettiğim şey o. Merak ettiğim o. Merak ettiğim Hezmina'nın Tuji hakkında söyleyecekleri. Hezmina. Hezmina. Adadaki durumu bana anlatır mısın? Tuji bir şey mi yaptı? Tuji Hatat'ın bir kolunu kesti. Bu durum bizim mahkemede yanlış bir durumdur. Hatat'ın zindana atılmasına vesile oldu. Şimdiye kadar tamamen yok olması gerekiyordu. Tuji nerede şimdi?
bazen adaya geliyor. Ben senin yanında olduğunu zannediyordum. Benim yanımda, evet. Ben bazen çağırıyorum onu. Tuji ile en son 2 gün önce görüştüm. Hatta daha başka şeyler de yapacak. Peki bu iyi değil mi? Daha başka şeyler yapması. Hatat'ın belli bir cezası var. Bu cezayı tek tek alacak. Ama bu cezanın dışına çıkılırsa gelecek olan cezası ertelenir. Yani Hatat yok olmadı mı? Maalesef cezası ertelendi. Tuji'nin yaptığı bir öfkeyle hareket ediyor. Tuji serseri mayın gibi. Anladım. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tuji'ye ceza mı vereceğiz? Tuji'ye ceza vermeyelim. O çok iyi biri. Çünkü o içinden geldiği gibi davranıyor. Sence de bize Tuji gibi birinin varlığı güç değil mi? Evet, öyle. Tuji, şimdi her evde bir tane deli olur ya. Bizim delimiz de Tuji. Ne yapacağız? Bakın Hatat'ın cezalandırılmasını ertelemiş. Elinde olmayarak. Hatat'ın cezalandırılmasını. Tabi ceza almış birine farklı bir ceza verirse başka biri olmaz. Ceza almış birine tüm zürriyeti yok olmuş. Bakın Hatat'ın tüm zürriyeti. Hem de gözünün önünde. Çok büyük bir ceza aslında. Onun sonunda da kendisi yok olacaktı. Bu İbn Karuf böyle bir ceza vermişti. Yani böyle bir kalem kırmıştı. Ama ne oldu? Tuji demek ki sol kolunu mu dedi kesmiş. Kılıcı vurmuş demek Hatat'a. Hatat'a ilk kılıcı vuran o. Aslında bir yandan da içimizi serinletti. Hatat şu an çok ezik bir şekilde, çok güçsüz bir şekilde cezalandırılmayı bekliyor. Demek ki Tuji'nin yaptığı, ne diyeyim ya, bazı şeylere karışmaması lazım. Aslında Tuji'yi bir yere göndermeyeceksin. Yanında tutacaksın önemli şeylerde. Tuji'nin zaten bakışları deli gibi, gözleri deli gibi bakıyor. Böyle bir tuhaf bakıyor. İnsan Tuji ile konuştuğu zaman sana şaka mı yapıyor, ciddi mi konuşuyor belli değil. Çünkü ben bireysel davetlerde Tuji ile konuştuğumda bir bakıyorum sırıtıyor, bir bakıyorum sertleşiyor. Bir bakıyorum ağzını açıyor, gülüyor. Yani bir acayip bir şey ya. Hani sana bakıyor, gülüyor mu, kızıyor mu, sırıtıyor mu belli değil. Bir manyak gibi bir şey yani. Başımıza bela ettik aslında ama böyle bir deli de lazım. Bizim Bir de Sen Gör kadrosuna böyle bir delinin gelmesi iyi bir şey aslında. Tuji'yi severim. Zarar görmesini de istemem. İbn Karuf'a da bu konuda birçok kez uyarıda bulundum. Yani Tuji'ye bir şey yapmayalım. Tuji'ye bir şey olmasın diye. Tuji bakalım kafasına göre daha nelerin peşinde olacak. Bakın frekanslarla ilgili şöyle bir şey var. Rüyalara hükmetme, bazı kişilerin düşüncelerine hükmetme, telepati var. Telepatiyle bir insanın düşüncelerini uzaktan etkilemek, uzaktan, yani şöyle nasıl ki telefondan mesaj gönderiyorsun karşı tarafa, aynı o şekilde beyin ile karşı tarafa bir mesaj gönderiyorsun. Bunlar şimdilik bu şekilde kelimelerle. Kalk, git, gel, ara, düşün.
o şekilde. Mesela kendine hatırlatıyorsun. Kalkıyorsun ya da gidiyorsun, arıyorsun, gel diyorsun. Gelme şey oluyor. Yani bunlar ufak ufak kelimelerle aslında bir enerjiyle, mesela gönderdiğim bir enerjiyi şey olarak beyinde komuta dönüştüğünü düşünün. Böyle bir olay. Yani ben bunun üzerinde çalışıyorum. Elimden geldiğince de size göstermeye çalışacağım. Ve göstereceğim de aslında. Göstereceğim. Yani yarım kalmayacak. Aslında çoğu şey yarım kalmıyor. Yarım kalan şey de şu. Göstermediğim şeyler de öyle bilin ki uygun olmayan şeyler. Ya ülkemizde herkes akıllı değil ki. Herkes araştırmacı da değil. Herkes de yani herkes iyi niyetli de değil. Yani bizim 10 tane akıllı varsa 100 tane delimiz var. O yüzden yani böyle kararında gitmek iyidir. Her zaman için iyi niyetli olacaksın. Her zaman için yapıcı olacaksın. Ve her zaman için insanlara faydalı olacaksın. Zararlı değil. Faydalı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bakalım Hezmine daha nelerden bahsedecek. Hezmine daha nelerden bahsedecek. Şimdi bir soralım bakalım. Hatat'ın durumu ne? Hatat ne yapıyor? Hatat peki ne olacak? İbn Karuf ne yapacak? İbn Karuf oraya geldi mi hiç? Neler yaptı, neler etti bir bakalım. Hezmine. Hezmine bayağı bir sinirlenmiş ama Tuji'ye de bir şey de diyemiyor. Tuji'nin yardımcım olduğunu bildiği için belki öyle olmasaydı Tuji ile bakmayın Hezmine de sinirli aslında. Hezmine. İbn Karuf hiç geldi mi adaya? Adaya geldi mi hiç İbn Karuf? İbn Karuf ve İbn Necem'in 2 defa geldiler. Ne yaptılar? İbn Karuf'un elinde bir çubuk vardı. Bu çubukla bir yeri işaretledi. İşaretlediği yerden bir ışık çıktı. Bu ışığın içine İbn Necem'in cebinden çıkardığı bir şeyleri döktü. Sonra da gittiler. Ne olduğunu anlamadı. Nasıl anlamadın? Ne oldu ki? Nasıl gittiler peki? Işığın hemen arkasında bir kapı açıldı. Bu kapıdan gittiler. Aynı senin boyutta gittiğin kapı gibi. Peki şeyi soracağım. Tuji, Hatat'ın cezalandırılmasını engelledi ya da erteledi. İbn Karuf bir şey dedi mi buna? İbn Karuf cezanın ertelenmesine biraz sinirlendi. Ama olması gerekiyormuş demek ki dedi ve gittiler. Sen İbn Karuf ve İbn Necem'in o yaptığı şeyden bir şey anlamadın mı? Yere açılan ışık İbn Necem'in içine döktüğü şey neydi acaba? Onu ben de bilmiyorum. Hatat ne zaman ceza yiyecek? Bakın İbn Karuf elinde bir çubuk vardı diyor, bir yere işaretledi. Oradan ışık çıktı. İbn Necemi'nin cebinden çıkarıp o ışığın içine döktüğü şey Mezna'da onun girdiğimiz kulübede ben gördüm onu. Bir tasın içindeydi. Tasın içinde şöyle bilye gibi bir şeyler böyle küçük küçük.
Aynı demir gibi yani. Demir parçaları gibi bir şeyler. Onları İbn Necem'in demişti ben. Onları dedi şeye döküyorum. Ne dedi o zaman anlamadım. Çok değişik bir şeydi. Bir şey anlatmıştı da. Ben o sıra başka bir şey düşünüyordum herhalde de. Bana söyledi aslında ne olduğunu da. Şimdi birini güzel dinlersen, yani sana bir şey anlattığı zaman o an onu dinlersen ne olduğunu anlarsın da. Kafanda başka bir şey varsa belki anlamazsın. Adam bana anlattı aslında ne olduğunu. Onlar gitti. Demek ki benim boyutta gittiğim gibi. İbni Karuf. Madem demek ki bir şey söylemiyor. Tuşe'ye bir şey söylemiyor. Böyle olması gerekiyormuş dedi. Şimdi ilim, irfan sahibi insanlar bir şey geç kalırsa, bir yere geç kalırsa, mesela anahtarını kaybettin, bir yere geç kaldın. O sırada sinirlenmez ilim, irfan sahibi kişiler. Der ki, bunda da var bir hayır. Arar, bulur veya bulamaz. Eğer anahtarı bulursa gider, der ki, geç kalmamızda da varmış bir hayır. Anahtarı bulamazsa gidemez. Bu sefer der ki, gidememizde de vardır bir hayır. Hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır. Rabbim Zülcelal'ın dediği hayır gördüklerinizde şer, şer gördükleriniz sizin için hayırlıdır. Bazen bazı şeylere kızmamak gerekiyor. Bazen de bazı şeyleri çok istememek gerekiyor. Çok istediğin şey senin için hayırsızdır, şerlidir. Ama sen onu çok istiyorsun. Ya Rabbim bana nasip et. Allah'ım bana ver, Allah'ım ya Rabbim nasip et. Belki senin için hayırlı değil. Belki şer var işin ucunda. Bunu hiçbir şekilde düşünemezsin. Neyin nereden geleceğini bilemezsin. Ama bazen de bir şey oldu. Bu niye böyle oldu? Başımıza niye bu geldi? Tüh, hep de benim başıma gelir. Şanssızlık falan öyle dersin. Ama bazen Allah Zülcelal kullarını yürütmek için bir şeyleri kısar. Sen mecbur yürümek zorunda kalırsın ve senin için hayırlıdır. Bunu bilmekte çok büyük ilim vardır. Bunu bilmek çok büyük fazilettir. Bunu bu şekilde bilip, bu şekilde hareket edip, yani sen tedbirini al, takdir Allah'ındır. Hatat. Hatat ne olacak? Hatat. Hatatı bir an önce yok edelim. Ne olacak? Bakalım Ezmina ne diyecek? Nereye, hangi zindana attılar acaba? Şeyde zindan vardır o zaman. Adada bir zindandadır. Ya da başka bir yere mi götürdüler artık? Ne yaptılar bilmiyoruz. Başka bir yere de götürmüş olabilirler. Ezmina. Tuji, ah Tuji. Tuji'yi çağıralım. Tuji'yi bir gün çağıralım, gelsin konuşsun bakalım. Bakalım neden yapmış öyle bir şeyler. Tuji'ye de biraz nasihat etmek lazım. Öyle her kafana estiğinde kılıcını sallama. İnsan her kafasına estiğinde de kılıcını sallamaz kardeşim. Böyle bir şey de olmaz ya. Ne kadar da kötü olsa yani bir nizam var. Bir mahkeme var. Bir karar var. Yani insanlar bazı şeylere kendileri ceza vermeye kalkarsa olmaz. Yasa neyse onu yapacak. Bir yerde düzen neyse o düzene uyulacak. Ezmina o düzene uyulacak. Allahu Ekber. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hezmina'nın bakın bu videoyu Hezmina'yı tanımayanlar eski videomuzu izlesin. Hezmina'nın ilk geleceği videoyu. Çünkü boyuttan gelecekti, kabilesiyle bana zarar verecekti güya. Bir yerde bekliyordu, tehdit ediyordu. Kabilesiyle beraber işte bir sıkıntı verecekti. Sonra ne oldu? Hezmina bizim en iyi dostlarımızdan biri oldu. La ilahe illallah. Hezmina buradasın, Hezmina buradasın, Hezmina. Hezmina. Ah. Hezmina. Hatatın cezası ne zaman olacak? Madem ertelendi bu, niye ertelendi? Ve ne zaman düzelecek? Öncelikle ertelenme sebebi haksızlık çıkmasın diye. Haksızlık çıkarsa bazı yerlerde kargaşa olur.
Onun zaten ceza alacağı belliydi. Biz istersek şu an yok edebiliriz. Buna kimse de bir şey diyemez. Ama İbn Karuf böyle olmasını istemiyor. Ben adadayım. Kontrol benim elimde. Kontrol bende. Ama şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var? Eğer ki Hatat'ı kurtarmaya çalışırlarsa çok büyük kargaşa olacak. Biz izin vermeyeceğiz. En ufak bir şey hissedersem Hatat'ı o an yok edeceğim. Tamam, sen özgürsün bu konuda. Seni tutan yok. İstediğin zaman sinirlenebilirsin. Öyle bir şey olursa sen özgürsün. Bunu rahatlıkla yapabilirsin. Hatta suçu bana da atabilirsin. Talimatı benden aldığını da söyleyebilirsin. İbn Karuf'a istediğini söyle. Hatat'ın dostları da bunu böyle bilsin. Şimdi bugünkü gelmemin sebebi Keops'un altındaki gizli geçit. Evet, ne olmuş gizli geçite? Orada çok önemli bir şey var. Keops'un altından Sphinx'e uzanan bir tünel. Bu tünel mavi ışık tüneli. Mavi ışık tüneli. Hezmina tamamını anlatıp böyle gitseydin ya. Mavi ışık. Keops'un altından Sphinx'e uzanan. Sphinx. Sphinx şey değil miydi ya, o Sphinx? Bu piramidin yanında böyle bir kedi var ya, büyük bir dev bir kedi şey var. Heykeli var. O da piramit kadar bayağı büyük. Öyle bir heykel var. Sphinx'in altından. Allah Allah, Sphinx'in altında tünel mi varmış? Tünel, mavi ışık tüneli. Ne olmuş bu tünele? Önemli olan bir şey dedi ama mavi ışık tüneli. Allah Allah. Tuji burada mısın? Tuji burada. Tuji, ortaya çıkabilirsin Tuji. Tuji. Tuji şu an burada. Tuji, rahatlıkla ortaya çıkabilirsin. Sana hiçbir şekilde bir şeyin hesabını sormayacağız Tuji. Burada olduğunu biliyorum. Yani var ya. Neyse, burada kal. Eğer çıkarsa hemen göstereceğim. Ben böyle duruyorum da arkamda falan çıkarsa bilmiyorum. Sphinx'in altında demek tünel var. Tünelin mavi ışık tüneli ha? Mavi ışık tüneli. Mavi ışık, bu geçen size anlattığım mavi ışık var ya. Bu mavi ışıkla hastalıkları düzelten, mavi ışığın çok büyük sırları var. Bazı farklı sırlar da var içinde. Yıldızların bir araya geldiği bir enerjiden mavi ışık çıkıyordu. Bu mavi ışık tünelini çok kişi arıyor, çok kişi peşinde ama bakalım nerede çıkacak mavi ışık derken Sphinx'in altında, Sphinx'in, Keops'un, ya Keops piramidinin altında ve Sphinx'te, Keops'ta çok büyük sırlar var da. La ilahe illallah. Hezmina.
Bahsettiğin mavi ışık tüneli. Burada ne oluyor? Anlatsana. Mavi ışık tüneli. Keops'un altına geldiğin zaman büyük bir boşluk göreceksin. Daha önce senin indiğin bir yer. Keops'un 200 metre kadar altı. Buradan Sphinx'in altına doğru uzayıp giden bir tünel var. Hatta tüneller, gizli odalar, büyük toplantı yerleri ve büyük enerji odaları. Buralar hiç kimsenin bilmediği yerlerdir. Mavi ışık tüneli ise oraya girenin her şeyini değiştirir. Bu tünel o kadar uzundur ki girdiğin an birçok şeyi görürsün. Gördüğün an sizi etkileyecek, başınıza gelecek birçok şeyi ve gelmeyecek her şeyi orada görürsün. Başımıza ne gelecek? Kötü bir şey mi gelecek? Başınıza gelecek dediğim sadece kötü değil, iyi olan şeyler de. İyi olan şeyler. Sphinx'in altında bir tünel var, evet. Dediğin tünel, mavi ışık tüneli. Oraya gireceğiz. Oradan gideceğiz. Evet. Mavi ışık tünelinin sonunda seni bekleyen bir şey var. Ne var beni bekleyen? İbn Karuf ve İbn Neceb'in orada bir kapı açtılar. İbn Neceb'in cebinden çıkarıp döktüğü bu maddeyle o kapıda sonsuz enerji kapsülleri çıktı. Ve bu enerji bakışlarla veren bir enerjidir. Sana haber verecekler. Bana haber verecek. Sen gizli mi geldin buraya? Gizli mi söylüyorsun bunları? Hayır, gizli söylemiyorum. Orada belki de ben de olacağım. Bakın, İbn Karuf'un bir toplantısı var. Bu toplantı ya bir kralla olacak ya iki kralla, biliyorsunuz. Bu toplantıya katılacağız. Bugün de olabilir, yarın da olabilir, birkaç gün sonra da olabilir toplantı. Hiç bilmiyorum. Bu toplantıdan sonra bahsettiği yere gideceğim. Boyut davetiyle Keops'un altına ineceğim. Dediği yere gideceğim. Ama Hezmina'yı da çağırarak. Hezmina ile beraber gitmemiz gerekiyor. Sebebi, çünkü ben gittiğim zaman belki o kapıyı bulamam. Anlattığı mavi ışık tüneli. Mavi ışık tüneli bulamazsam ne yapacağım orada? Boş boş dolanacağım, bulamayacağım, geri geleceğim. Ama Hezmina ile beraber ararsak, yani ben aramama gerek yok aslında. Hezmina geldiği zaman o tüneli bulacağız. Şimdi işin ucu nereye dayanacak bilmiyorum tam olarak. Ben orada bir şey bekliyormuş. Ne bekliyor onu da bilmiyorum. İbn Karuf ve İbn Necem neyin peşindeler? Gene bir şeyler. İbn Karuf ve İbn Necem bu işin içindeyse çok önemli şeylerden bahsediyor olabilir. Düşünün, aynı şey gibi. Aynı bir rüya gibi gidiyorsunuz. Tünelin içine giriyorsunuz. Tünelin sonunda bir şey var. Ne olabilir? Bence kitap olabilir mi? Bilgi olur. Şifre olur, bir şey olur. Mavi ışık enerjisi. Bu ışık neyle oluyor acaba? Ampulle mi, lambayla mı? Kendiliğinden mi oluyor? Düşünün, kendiliğinden bir çıkan ışık. Öyle bir şey gördünüz mü hiç? Kaynağı olmayan bir ışık. Düşünün, bir karanlık bir yer. Bir ışık vuruyor ama ışığın kaynağı yok. Çok değişik bir şey. Değişik ve önemli bir şey. Kaynağı olmayan ışık. Aslında biraz da korkunç bir şey.
Olabilir mi? Olur tabii. Şöyle bazı kişiler vardır. Odayı aydınlık görür, odada oturur, bir şeyler yapar, birden oda karanlığa dönüşür. Böyle bir şey olabilir. Olabiliyor insanlık hayatında, insanın içinde her şey olabiliyor. Sadece şaşırmamak lazım, korkmamak lazım. Bir insan korkmazsa çoğu şeyi yapar. Birçok şeyi yapar. Korkmamak, cesaret lazım. Mesela bir doktor. Doktorluğun başına gidersek bir insanı mesela işte bir insanı ameliyat etmek için bir yerini kesmek lazım değil mi? Ameliyat için. Doktor korksaydı kesmek için ben korkarım kesemem dese olur muydu? İnsanları iyileştirebilir miydi? Yok. İyileştiremez. Demek ki korkmayacaksın. İçindeki korkuyu yeneceksin. Bu insanoğlunun fıtratında var. Tüm canlıların fıtratında var korku. Ama bu korkuyu yenmek de senin elinde. Kendini eğiteceksin. Eğitmekle olur yani bu korkuyu aşabilirsin. En büyük şey de imanı kuvvetlendirdikçe korku gidiyor. İman kuvvetlendikçe korku yerini tecrübeye ve daha değişik daha değişik duygulara yer veriyor. Ben önce ilk davetleri yaptığımda ben tüylerim diken diken olmuştu. Her yerim ağrımıştı. Her yerim. Ama insan alıştıktan sonra şimdi gene ürperti var. Mesela Hezmina geldi Hezmina'ya baktığım zaman ürperiyorum. Yani bir ürperti var. Diyorum acaba bu o mu değil mi? Ama bu da şeyde de oluyorsun. Bir ikilemde de kalıyorsun. Tamam karşındaki Hezmina güzel güzel konuşuyor. Ama diğer yaratıklar da onun kılığına girebildiği için belki diyorsun acaba değil mi? Ara ara devamlı ışığı kendime çevirdiğim zaman, kamerayı kendime çevirdiğim zaman arka tarafı göremiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bir an bazen çeviriyorum böyle ama hissediyorum, Hissettiğim bazı şeyler oluyor o yüzden. O yüzden o tarafa çeviriyorum. Yani işin kısası şu. Bakın aslında her şey elimizde de her şey kendi elimizde. Mesela iç huzur, şifa, bazı farklı olaylar, insanların yapabileceği şeyler. Mavi ışık enerji falan diyorlar. İnsanlığa bir fayda olsun diye Rabbimizin bize verdiği bir nimet mesela. İnsanlığa faydası neyse, ne varsa, insanoğlunun hizmetinde ne varsa Rabbimizin bize verdiği bir nimet. Mesela mavi ışık farz et. Şu an teknolojide mavi ışık tedavileri var. Bakın ama benim dediğim manevi mavi ışık. Manevi mavi ışık yani bir ampul falan olmadan bulunan mavi bir ışık. Duaların yani bir nur gibi düşünün. Hastalığı gideren ve ortalığı birden böyle kaynağı olmadan aydınlatan bir ışık düşünün. Böyle bir ışık düşünün ki La ilahe illan ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illan ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illan ente subhaneke. Rabbimiz yüceler cümlemizi korusun. Cümlemizi korusun. Bize güç kuvvet versin. Hezmina burada. Mavi ışık. Keops. Burada biri daha var sanki. Hezmina'nın dışında biri daha var. Hezmina'ya soralım. Biri daha mı var? Sen nereye gidiyorsun? Hezmina geç geldiği zaman öyle bilin ki çok uzak bir yere gidiyor. Ya adaya gitti geldi ya da orada halen ya da Keops'a gitti ya da Mezna'ya gitti. Her yere gidip gelebilir. Ama şu an adada olduğu için davette burada, kendisi adada. Adada olduğu için düşüncem adada olabilir. Hezmine oradasın. Seni görüyorum. Şu an oradasın. Bakın burada. Gitti. Hezmina. Bayağı hızlısın Hezmina.
Benim ordum ve kabilem bildiğin gibi adada. Bundan memnunum. Bizim tek istediğimiz insanlığa zararı olan herkesin ceza alması. İnsanlığa. Peki sizlere zararı olan? Bizlere zararı olanlara zaten biz ceza veriyoruz. İnsanlığa zararı olanlar da ceza almalı. Buna müdahale etmek bizim de elimizde olan bir şey olsa ordumla hiç çekinmem, müdahale ederim. Sadece emir beklerim. Peki şöyle, insanlara ceza vermek istesen bunu etkili bir şekilde yapabilir misin? Maalesef kendi boyutumuzdakiler gibi olmaz. Sadece sizlere bazı haberler getirebilirim. Bu haberlerle onları zayıf düşürebilirsiniz. Bahsettiğim mavi ışık tünelinde bulacağın şeyler zararlı kişileri çok zor durumda bırakacak. Bahsettiğim kişiler tüm dünyaya sıkıntı veren kişilerdir. Bunları zarara uğratacak büyük bir koz var bu tünelin sonunda. Ne olduğunu bilmiyor musun? Tünelin sonunda ne var? Onu bana söyle de ben de bilelim bari gittiğimiz zaman ne olacağını. Şu an onu söylememe izin yok. Kendin bulabilirsin. Kendim bulabilir miyim? İzin yok, kendin bulabilirsin. Her şeyi kendim bulabilirim. Ne olduğunu, insanlığa zarar veren kişilere zarara uğratacak. İnsanlığa zarar veren kişiler nasıl zarara uğrar bunlar? Bütün planları boşa çıkarsa zarara uğrar. Evet, planlar boşa çıkarsa illaki zarara uğrar. Rabbim düşmanlarımızın planlarını boşa çıkarsın. Rabbim düşmanlarının planlarını başına çevirsin. Düşmanların planı ayaklarına dolansın. Onların bir planı varsa Rabbimizin de elbette bir planı vardır. Yani her zaman için doğru insanların kaybedeceği değil, kötü insanlar kaybetsin kardeşim. Yani biz de böyle şeyler istiyoruz ama benim bu şimdiye kadar haber getirenlerin içinde Hezmina'nın ne kadar şey olduğunu gördüm. Hem istekli bu konuda hem de bir şekilde bir şeyler yapmak istiyor. Ama ya bir şekilde engelleniyor ya da bir şekilde bir şeylerden çekiniyor. Çekindiği şey büyük ihtimal Hezmina'yı biliyorsunuz adaya biz gönderdik. Bir kararla oraya gitti. İbni Karuf nasıl böyle bir şey verdi bilmem. Hezmina olmasaydı kim olabilirdi? Olacak birçok kişi vardı. Yani bu konuda tecrübeli, güçlü kabileler vardı ama Hezmina aralarında hemen hemen en güçlüleri diyebilirim. Normalde Hezmina var ya, Hezmina normalde fil büyüklüğünde. Yani göründüğü zaman öyle geliyor. Bakmayın bu davete geldiği zaman böyle olabildiğince mütevazi gelmiş. Tabii boynuzlarla ne kadar insan mütevazi olabilir? Yani insan diyorum da yaratık ne kadar mütevazi olabilir o boynuzlarla? Yani olabildiği kadar mütevazi gelmiş yani. Bence gayet de usturuplu bir şekilde gelmiş Hezmina. Bir şey de demeyeceğim boynuzlar. Boynuzlar da onun gücünü temsil ediyor. O boynuzlarla işte kabilesini korkutuyor. Kabileye korku salıyor. Boynuzlarıyla. Yani bu boynuzlar bunlarda
Güç timsali, güç. Yani güç, boynuzu varsa onda güç de var. Boynuzu olan tehlikelidir, çok büyük tehlikelidir. Ve kolay kolay boynuzlu olanlar insanlara bulaşmaz. Bulaşsa da kurtulması çok zor. Tehlikeli yani. Bunun büyük bir tehlike olduğunu bilmeniz yeterlidir. Ama ne kadar büyük tehlike olursa olsun Ayetel Kürsü, Ayetel Kürsü, Ayetel Kürsü kalbimizin içinde olması lazım. Şurada, kalbinde Ayetel Kürsü. Ayetel Kürsü'yü ben neden okumuyorum davetlerde? Çünkü Ayetel Kürsü okunursa okunduğu an davet bozulur. Davet olmaz zaten. Ayetel Kürsü'yü okuduğun an senin o açtığın boyutta metafizik enerji, metafizik varlıkların bütün her şeyini yok ediyor. Yok eder, tertemiz eder. Bakın yatmadan önce, uyumadan önce hani diyorum ya Bismillahirrahmanirrahim duasını okuyun. Bu sizi korur. Farz et Bismillahirrahmanirrahim duasını okumadın. Ayetel Kürsü'yü okuyacaksın. Ayetel Kürsü'yü okuyan kişi eğer yatmadan önce okursa bakın seni koruyor. Komşunu koruyor ve komşunun komşusunu koruyor. Düşün ben bir Ayetel Kürsü okudum. Benim haberim olmadığım komşuyu bile koruyor. Yani ne kadar güzel bir şey değil mi? Allah'ın verdiği bir nimet. Rabbim diyor ki benim bu ayetlerimi oku. Ya melekler seni koruyacak. Ya meleklere emri veren kim? Rabbimiz Zülcelal. Allah Zülcelal bizi koruyor yani. Bütün fırsatı bu metafizik varlıklara verilmemiş. Bütün fırsatlar bu metafizik görülmeyen varlıklara zaten verilmemiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illan tesbhanike inni kuntu minez zalimin. La ilahe illan tesbhanike inni kuntu minez zalimin. Hezmina. Ey Hezmina. Hezmina. Hezmina önemli bir şey söyleyecek de ağzında geveliyor. Hezmina bir şeylerden bahsedecek ağzında geveliyor, ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeyler söyleyecek ama ne söyleyecek? Bir şey söyleyecek. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın hissettiğim an, Hezmina hissettiğim an burada. Evet. Hezmina, senin ağzında gevelediğin bir şey var. Bu nedir? Neyi söylemeye çalışıyorsun da söylemiyorsun? Bir hata mı yaptın, bir şey mi yaptın? Ne oldu? Eğer bir şey varsa söyle. Hezmina ne oldu? Ben senden bir şey isteyecektim. Ne isteyeceksin? Benim için önemli bir şey. Tamam senin için önemli bir şeyse söyle. Ne istiyorsan olabilir. Hani duruma bakalım ne olduğunu bilmeden. Ne diyeceğiz? Keops'a gideceğin zaman. İbn Karuf senin yanında bir rehber gönderecek. Bu rehber ben olmak isterim. Bunda ne var sen gel, sıkıntı yok. Maalesef öyle olmaz. Ben istediğim gibi gelemem. Bunu İbn Karuf'tan isteyebilirsen olur. Peki rehber olarak ne için gelmek istiyorsun? Sadece rehberlik yapmak için mi? Hayır, rehberlik yapmak için değil. Benim de önemli bir işim var. Hem senin yanında olmak isterim, hem de Sfenks'in altında hesabım kesilmemiş biri var. Onunla hesaplaşmak istiyorum. Kim o? Sfenks'in altında bizim gideceğimiz yerde mi? Gideceğimiz yerde evet. Sana kesinlikle
yaklaşamazlar. Ama benim büyük bir hesabım var. Böylelikle ittifak yapan kafir ordusunu komple yok edebiliriz. Eğer böyle bir yardımın olursa, tamam ne istiyorsan benden yana sıkıntı yok. İstediklerini bana bildir, ben de İbn Karuf'tan seni göndermesini isteyeceğim. Allah Allah. Ne planı var, nasıl bir çekişmesi var, nasıl bir hesabı var bilmiyorum. Ben de bir şey oldu zannettim. Senle rehber olarak ben geleceğim. Geldiği zaman orada birine bir şey yapacak. Ama ne diyor? Kafir topluluğu, kafir ordularını büyük bir hezeyana uğratacak. Tamam, ben buna varım. Yeter ki kötülük yapan ordu kim varsa cezasını görsün, değil mi? Hezmine'ye yardım da ederim. Bende de biliyorsunuz boyuta girdiğim zaman kaftanımda 2 tane kılıç var. Bu kılıcı salladım lan. Bir davetli bana ne dedi? Bunu İbn Karuf da dedi. Senin dedi bir kılıç sallaman bizim diyor 1000 tane ordumuzdaki 1000 tane savaşan askere bedeldir. Bir kılıç darbesi. Bu aynı nedir biliyor musunuz? Mesela bir Ayetel Kürsü okudun, bütün herkesi yok ettin. Ayetel Kürsü. Bütün kötü şeyleri, kötü varlıkları, metafizik varlıkları uzaklaştırdın. Ayetel Kürsü. Ayetel Kürsü çok, yani bir şeydir. Rabbimizden bize bir hediye. Çok güzel bir hediye. Ayetel Kürsü. Zaten evden çıktığınız an, arabaya bindiğiniz an, dışarıya çıktığınız an, yürüdüğünüz an her an Ayetel Kürsü yok. Hayatta her şey risktir. Dışarıya çıkmak bir risktir. Çarşıya gitmek bir risk. Ama Ayetel Kürsü'yü okuyun. İnanın ki birçok sıkıntıdan, birçok kazadan, beladan kıl payı bir bakıyorsun kurtuldun. Kıl payı. Bazı şeyler de denk gelirse onlar da öyle bilin ki en büyük bir şey gelecekken sana çok az bir şekilde denk geliyor. Ben birçok faydasını gördüm. Çok da gördüm. Burada defterime yazsam, bakın şu Bir Desen Gör özel defter var ya, ona yazsam belki onun gibi 10 tane defter doldurmak gerekir. Örnekleri. Ayetel Kürsü okuduğum zamanlar kıl payı atlattım. Kaza olsun, sıkıntı olsun, bir şey olsun başıma çok geldi. Ama diyorum ben bugün Ayetel Kürsü'yü okumasaydım ne olacaktı acaba? Bakalım. Hezmina. Hezmina seslendi de şu an burada. Hezmina, ne olduğunu söyle. Bir şey oldu herhalde. Beklenmedik bir şey oldu olabilir de şöyle yapayım. Şöyle gidelim. Şuradan. Hezmina çok güçlü istediği zaman gözükür aslında da büyük ihtimal uzak bir yere gitti. Şu an çok uzak bir yerde. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hezmina. Ey Hezmina. Hatırlıyor musunuz? Şimon bunun içine girmişti. Şu an Hezmina buradayken ne Şimon gelebilir ne öbürleri gelebilir. Hezmina çünkü şöyle padişahlar, Hezmina bir padişah gibi. Hezmina büyük bir kabilenin reisi, güçlü bir reis. Yani kendi kabilesinin güçlü bir reisi ve birçok davetliye, birçok metafizik varlığa gücü yeten biri Hezmina. Hezmina bakmayın, o adada olmak, adada göz kulak olmak, onu baskınlamak, onu oraya hapsetmek, yani birçok metafizik varlığın görevi bile olamaz. Gücü yetmez
Ama Hezmina'nın kuvveti olduğu için, Hezmina'nın gücü olduğu için Hezmina görevlendirildi ve bu şekilde görevini yerine getiriyor. Hezmina, arkadaşlar büyük ihtimal Hezmina önemli bir şey söyleyecek. Ben bir bireysel davetle bir Hezmina ile bir görüşeceğim. Bakalım ne diyor. Bir sonraki videoda da artık belki de ya Keops'a gideriz ya da İbn Garif'in toplantısına. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.